Bu katil bulunamadıları değerli izleyicilerim hep kırmızı çember içine alarak dikkatlerinizi bir noktaya yoğunlaştırmaya çalıştım ve çalışacağım. Olayı Asala diye bir grup üstlendi ve fakat katil bulunamadı. Bundan sadece 2 gün geçti. Bu defa Cuma 24 Ekim. Bu defa Paris Büyükelçimiz İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener öldürüldüler. Her ikisinin olayı da faili meçhuller arasına yazıldı. Katiller bulunamadı ve olayı Asala üstlendi. Bunun arkasından 4. olay Beyrut'ta cereyan etti. Olay bir o kıta, bir bu kıta, bir o kent, bir bu kent gibi son derece şaşırtmacı ve belli bir mantığı katiyen izlemeyen bir yöntemle gelişti ve bütün dünyaya yayıldı. Bu defa Beyrut'taki Büyükelçilik Başkatibimiz Oktar Cirit öldürüldü. Tarih 16 Şubat 1976 Pazartesi. Yer Beyrut, Lübnan. Katil bulunamadı ve olayı Asala üstlendi. Değerli izleyicilerim, bunu Vatikan'daki olay takip etti. Vatikan Büyükelçimiz Taha Carım öldürüldü. Tarih 9 Haziran 1977 Perşembe. Yer Roma, İtalya ve katil bulunamadı. Bu ayrıntıyı ve bu kronolojiyi bilgilerinize arz etmemin bir tek temel nedeni var. Aziz dinleyicilerim, katiyen bir Ermeni düşmanlığı ve bu tür cinayetleri bahane ederek bir Ermeni düşmanlığı yaymak gibi bir temel fikri katiyen savunmam ve böyle bir fikrin arkasında da değilim. Ama olayların nasıl geliştiğini de bilmek hem sizlerin hakkı hem bunu böyle bilmeyen dünya kamuoyunu da bilgilendirmek bizim hem ödevimiz hem hakkımız. Dolayısıyla benim yapmaya çalıştığım da sadece bundan ibarettir. 6. olay Madrid'de cereyan etti değerli izleyicilerim. Büyükelçinin eşi Necla Kuneralp ve emekli Büyükelçi Beşir Balçaoğlu öldürüldüler. 2 Haziran 1978 Madrid, İspanya ve katil ya da katiller bulunamadılar. Arkasından Lahey suikasti geldi aziz dinleyicilerim. Başlangıç kısmında hatırlayacağınız üzere demiştim ki Büyükelçimize ulaşamazlarsa çocuklarına ulaştılar ve bir örnek göstermiştim. Büyükelçimizin oğlu Ahmet Benler işte yolda kıstırılmıştı üniversiteye giderken. Babasını vuramadılar ama oğlunu vurdular. Tek bir suçu vardı, eğer bu bir suçsa babası Türkiye Cumhuriyeti'ni Lahey'de temsil eden bir büyükelçiydi. Olay 12 Ekim 1979'da cereyan etti ve katil bulunamadı. Yakalanan Mustafa Hassan Ammar delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Aziz dinleyicilerim, 8. olay Paris'te ikinci kez meydana geldi. Büyükelçilik Turizm ve Tanıtma Müşaviri Yılmaz Çolpan öldürüldü. Tarih 22 Aralık 1979 Cumartesi, yer Paris, Fransa ve katil bulunamadı. 9. olay Atina suikastıdır. Büyükelçilik İdari Ateşesi Galip Özmen ile kızı Neslihan Özmen öldürüldüler. Tarih 31 Temmuz 1980 Perşembe. Yer Atina, Yunanistan ve katil bulunamadı. Yunanistan'daki ilk eylem budur. 10. saldırı Sidney'de cereyan etti. Başkonsolos Şarık Arıyak ile koruma görevlisi Engin Sever öldürüldüler aziz dinleyicilerim. 17 Aralık 1980 Çarşamba, Sidney, Avustralya ve katil bulunamadı. 11. olay tekrar Fransa, Paris. Paris'teki 3. olaydır bu. Büyükelçilik Çalışma Müşaviri Reşat Moralı ile din görevlisi Tecelli Arı öldürüldüler. Reşat benim gene mülkiyeden bir başka sınıf arkadaşımdı. Olay 4 Mart 1981 Çarşamba günü cereyan etti. Yer Paris, Fransa ve katil ya da katiller bulunamadılar.
Belliydi ki aziz dinleyicilerim, olayların cereyan ettiği ülkeler tarafından bu katiller korunuyor idiler, himaye ediliyorlardı. Aksi halde herhangi basit bir trafik suçunun bile suçlusu birkaç gün içerisinde mutlaka yakalanırken bir büyükelçiliğe giriliyor, büyükelçi odasında katlediliyor ve gelenler ellerini kollarını sallayarak çekip gidebiliyorlar. Bir ize bile rastlanamıyor. Bunun anlatılması da zordur, anlaşılması daha da zordur. Dolayısıyla değerli izleyicilerim, olaylar bu şekliyle büyük bir hızla aktı, gitti. Cenevre suikasti. Başkonsolosluk Sözleşmeli Sekreteri Mehmet Savaş yergüz öldürüldü. 9 Haziran 1981 Salı olayın cereyan ettiği yer Cenevre, İsviçre, dünyanın en uygar ülkesi, öyle olduğunu iddia eden bir yer ve katil Asala üyesi olarak ilk kez saptandı. Mardiros Cangoçyan 15 yıl hapse mahkum oldu. 10 yıl hapis yatıp şartlı tahliye ile tahliye edildi. Şimdi aramızda dolaşıyor. Ve Paris'teki 4. olay. Başkonsolosluk basıldı. Mahiyette Başkonsolos Kaya İnal yaralandı. Koruma görevlisi Cemal Özen öldürüldü. 24 Eylül 1981 Perşembe, Paris, Fransa. Katiller Vasken Sesliyan, Kevork Güzelyan, Aram Basmacı, Agop Kofliyan 7'şer yıl hapse mahkum oldular aziz dinleyicilerim. Sanki sıradan bir trafik suçu işlemişler gibi. Çünkü bu ceza bir diplomatın öldürülmesi halinde verilmesi gereken ceza değil. Hafifletici hangi unsur kullanılmış olabilir ki bunlar bu kadar hafif cezalarla kurtulabildiler? Daha sonra elbette bu noktalara değineceğiz. Ve aziz dinleyicilerim, Los Angeles'ta diğer bir suikast, 14. olay, Başkonsolos Kemal Arıkan öldürüldü. Tarih 28 Ocak 1982 Perşembe, olay yeniden Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde cereyan etti ve bu kez olayın sorumluluğunu Adalet Komandoları adlı yeni bir örgüt üstlendi. Ve bu örgüt adına Hampik Sasunyan yakalandı. Affsız ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hala cezaevinde yatıyor. 15. olay Kanada'da meydana geldi. Ottawa suikasti. Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Kemalettin Güngör ağır yaralandı. Arkasından da felç oldu. 8 Nisan 1982 yer Ottawa, Kanada ve saldırgan bulunamadı. Boston suikasti. 16. olay Fahri Başkonsolosumuz Orhan Gündüz öldürüldü. 4 Mayıs 1982 Salı günü oldu bu olay ve Boston, Amerika'da ve katil gene bulunamadı. Eylemi Ermeni Adalet Komandoları üstlendi ve bugün Orhan Gündüz Boston'da Forest Hill mezarlığında yatmaktadır aziz dinleyicilerim. Mezar taşında da bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diye yazmaktadır. Bir yolunuz düşerse aziz dinleyicilerim, yolunuz Boston'a uğrarsa ne olur? Orhan Gündüz'ün mezarına uğrayın. O hep ana vatanından, ola ki biri Amerika'dan geçecek olursa mezarına da uğrasın diye düşündüğü için mezar taşına bu dizeler kazındı. Bunu unutmayalım.